Amerika'nın güneybatısında sakin bir çöl sabahı. Gökyüzü açık, rüzgar sessiz. Ancak o gün her şey değişti. New Mexico'nun Roswell kenti yakınlarına gökten bir şey düştü. Sessizliğin yerini tarihin en büyük gizemlerinden biri aldı. Çiftçi William McBrazel, sabah saatlerinde arazisinde dağılmış metal parçaları fark etti. Parçalar alışılmadık derecede hafifti. Bükülüyor ama kırılmıyordu. Bazılarına göre plastik gibi esnek, bazılarına göre metalik bir parlaklıktaydı. Brazel, parçaları yerel şerife teslim etti. Olay, hızla Roswell askeri hava üssüne bildirildi. 8. Hava Kuvvetleri'ne bağlı subaylar, bölgede inceleme başlattı. Kısa süre içinde ordu enkaz alanını kapattı. Tüm bulgular gizlice toplandı. 8 Temmuz 1947 günü, Roswell askeri üssü tarafından yapılan resmi açıklamada, "Ordu uçan bir disk ele geçirdi," denildi. Bu cümle, gazetelerin manşetlerine taştı. Amerika halkı şaşkındı. İlk kez resmi ağızdan bir uçan daire açıklaması yapılmıştı. Ama heyecan uzun sürmedi. Aynı günün akşamı ordu geri adım attı. Yeni açıklamaya göre bulunan şey sıradan bir hava balonuydu. İlk açıklama iletişim hatası olarak düzeltildi. Bu çelişki şüphelerin başlangıcıydı. Neden ordu önce uçan daire dedi, sonra geri çekildi? Gerçekten sadece bir balon muydu? Yıllar sonra açıklanan bazı belgeler, olayın arkasında gizli bir proje olduğunu öne sürdü. Bu projeye Project Mogul adı verilmişti. Amaç Sovyetler Birliği'nin nükleer testlerini tespit edebilmekti. Kullanılan balonlar sıradan değildi. Yüksek irtifa, ses dalgaları ve radar yansımaları üzerine deneyler içeriyordu. Bu açıklama bazıları için yeterliydi. Ama herkes ikna olmadı. Çünkü tanıklar konuşmaya başlamıştı. Bu, hikayenin sadece başlangıcıydı. Roswell olayının resmi açıklamaları çelişkiliydi. Ama olayın gölgesinde kalan daha derin bir hikaye vardı. Sessiz kalan tanıklar yıllar geçtikçe konuşmaya başladı. İlk isim Jesse Marcel'di. Roswell askeri üssünde görevli bir istihbarat subayıydı. Olay yerine ilk giden kişilerden biriydi. Yıllar sonra televizyonda yaptığı açıklamada çok net konuştu. "Bulduğum parçalar ne bir balona ne de dünyadan bir araca aitti." Marcel'in açıklamaları dönüm noktasıydı. Ardından başka tanıklar da ortaya çıktı. Hem askerler hem siviller yaşadıklarını anlatmaya başladı. Roswell'de çalışan hemşirelerden biri olan Glenn Dennis, o günlerde askeri hastaneye getirilen gizemli cesetlerden söz etti. Cesetlerin sıradan olmadığını, insan biçiminde ama farklı oranlara sahip varlıklar olduğunu söyledi. Bazı görgü tanıkları, askeri kamyonlarla taşınan cesetleri gördüklerini anlattı. Gözler büyüktü. Deri rengi gridi. Elleri 4 parmaklıydı. Sessizdiler ama canlıydılar. Roswell üssünde basın ilişkilerinden sorumlu olan Walter Haut da uzun yıllar sessiz kaldı. 2000'li yıllarda ölümünden sonra açılmak üzere bir mektup bıraktı. Mektubunda açıkça yazıyordu: "Roswell'de uzaylı bir araç düştü. İçinde yaşam formları vardı. Üsse getirildi ve saklandı." Bu açıklamalar olayı yalnızca bir askeri hata olmaktan çıkarıyordu. Eğer tanıklar doğru söylüyorsa Roswell bir kazadan fazlasıydı. Ancak hiçbir tanığın ifadesi mahkemede test edilmedi. Hiçbiri fiziksel kanıt sunamadı. Ama yıllar geçtikçe anlattıkları değişmedi. Hepsi aynı şeye işaret ediyordu. O gün gökten bir şey düştü. Ve o şey, insanların bildiği hiçbir şeye benzemiyordu. Roswell olayı, basit bir kazadan çok daha fazlasıydı. Hükümet açıklamalarına göre olay, sadece bir balon enkazıydı. Ama bu, birçok kişiyi tatmin etmedi. Çünkü ardında başka bir şeyler vardı. Zamanla, dosyaların gizliliği ve hükümetin çelişkili açıklamaları, komploların doğmasına yol açtı. 90'lı yıllarda Roswell olayı yeniden gündeme geldi. Birçok yeni belge ortaya çıktı. Bunlar, olayın ardında gizli bir askeri proje olduğunu öne sürüyordu. Bu projeye Project Mogul adı verilmişti. Aslında bu,
Sovyetler Birliği'nin nükleer denemelerini tespit etmek için geliştirilmiş bir balon projesiydi. Yüksek irtifada ses dalgalarını tespit etmeye yönelik gizli bir girişimdi. Hükümet, bu projeyi açıklayarak Roswell'deki uçan daire söylentilerini bitirmeyi umuyordu. Ama bazı uzmanlar, Project Mogul'un Roswell'de bulunan enkazla açıklanamayacak kadar farklı olduğunu söyledi. Çünkü Project Mogul balonları, Roswell'deki parçalarla kıyaslandığında daha sıradandı. Ayrıca tanıkların anlattığına göre enkaz, bir balondan çok daha fazlasını andırıyordu. O yıllarda yapılan açıklamalar ve sızdırılan belgeler, komplo teorilerinin güçlenmesine neden oldu. Eğer Roswell'de gerçekten bir UFO düşmüşse, bu durum Amerika'nın en büyük sırlarından biri olabilir miydi? Gerçekler halktan saklanıyor muydu? Hükümet ve istihbarat servisleri olayla ilgili pek çok dosyayı gizledi. 70'lerde ve 80'lerde yapılan araştırmalarda Roswell'e dair çok sayıda belge kaybolmuştu. Hükümetin olayın detaylarını kamuoyundan saklaması kuşkuları arttırıyordu. Bunlar sadece teoriler değildi. Gerçekten kaybolan belgeler, gizlenen dosyalar vardı. Bazı eski askerler ve memurlar gizlilik anlaşmalarını ihlal ettiklerinde hükümetin sert tepkilerine maruz kaldıklarını iddia ettiler. Roswell, bir komployu öne sürenler için sadece bir örnekten ibaretti. Zamanla birçok UFO ve uzaylı gözlemi bu olayla ilişkilendirildi. Ancak ne hükümetin açıklamaları ne de yeni sızan belgeler bu gizemi çözebildi. Gerçek hala derinlerde bir yerde yatıyor olabilir. Roswell olayının üzerindeki gizem yıllar içinde büyüdü. 1947'de gerçekleşen bu olay zamanla sadece bir askeri hata olmaktan çıktı. Birçok kişi sıradan bir balonun değil, gerçekten farklı bir şeyin düşmüş olduğunu iddia etmeye başladı. Peki o zaman geriye ne kaldı? Olan biteni açıklamak için birçok teori ortaya atıldı. Bazı araştırmacılar olayın bir askeri deneyin parçası olduğunu, diğerleri ise kesinlikle uzaylıların dünyaya iniş yapmış olabileceğini savundu. Ama Roswell sadece bir olayı anlatmaktan çok daha fazlasına dönüştü. Popüler kültürün bir parçası haline geldi. Belgeseller, kitaplar, filmler, diziler, tüm bunlar Roswell'in efsanesini perçinledi. Hollywood, Roswell'i bir yandan korku ve gizemle, diğer yandan eğlence ve fantastik unsurlarla işledi. İster UFO, The Roswell Incident gibi belgesellerde, ister Extraterrestrial ya da Close Encounters of the Third Kind gibi popüler filmlerde Roswell'in etkisi gözlemlendi. Bu, hem tanıkların hem de hayal gücünün birleşimiydi. İnsanın bilinçaltında, dünyadan dışarıdan gelen bir şey fikri hep vardı. Roswell, o fikirleri somutlaştırmış ve geniş bir izleyici kitlesi oluşturmuştu. 80'lerde yapılan çeşitli UFO konferansları ve toplantıları, Roswell'i bir tür kültür fenomenine dönüştürdü. Hatta her yıl Roswell'de yapılan UFO festivali, kitleleri şehre çekmeye başladı. Artık orası, dünya çapında UFO meraklılarının uğrak yeri haline gelmişti. Roswell, sadece bir askeri gizlilik olayı değildi. Bir mit, bir efsane halini almıştı. Her geçen yıl daha fazla insan bu olayı anlamaya çalıştı. İnsanlar, birbirinden farklı komplo teorileri ve incelemelerle olayın derinliklerine inmeye başladı. Kimileri sadece hükümetin yanlış bir adım attığını savunuyor, kimileri ise gerçeklerin çok daha büyük olduğunu düşünüyor. Ve Roswell, bu insanları birbirine bağlayan bir tutku haline geliyordu. Roswell, merakın, bilinmeyenin ve insanlık dışı bir sırrın simgesi oldu. Ve belki de bu sırrı çözmek, insanlık için bir ömür boyu sürecek bir arayış olacak. Ama bir şey kesin, Roswell'in efsanesi sonsuza kadar var olacak.